Herkese merhaba, hoş geldiniz. İsmim Sezgin Muratoğlu, Innova'da ürün yöneticisi olarak çalışıyorum. Webinara başlamadan önce şirketimiz Innova hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Ardından sözü Robusta'da büyüme odaklı pazarlama yöneticisi olarak çalışan partnerim Selçuk Kızıldağ'a bırakacağım. 1999 yılında kurulan Innova, 2007 yılından beri faaliyetlerini bir Türk Telekom iştiraki olarak devam ediyor. 1400 kişiye aşkın uzman kadronun %83'ü teknik pozisyonlarda görev alan personellerden oluşuyor. 34 yaş ortalamamızla oldukça genç, büyük bir ekibiz diyebilirim. İstanbul ve Ankara ana ofislerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerindeki 12 ofisimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu noktada kısaca Innova'nın mevcut ürün, hizmet portföyünden de bahsetmek istiyorum. Ekranda da paylaştım paralelde. Özellikle finansal teknolojiler alanında kendimize çok güveniyoruz diyebilirim. Bu bağlamda ortak banka, ortak kredi platformu ve sanal pos gibi ürünlerimizden bahsedebilirim. Bunun yanında yeni nesil dijital çözümlerde yerli IoT platformumuz Skywave IoT ve platform bağımsız çalışabilen Digital Signage DS Suite'in de adını geçirelim. Bunlar dışında network, sağlık, hukuk yazılım çözümleri, telekom, altyapı, donanım ve yönetilebilen hizmetler alanında şirketimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgileri web sitemiz üzerinden de alabilirsiniz. Ben buraları hızlı hızlı geçiyorum. Hızlıca webinarımıza başlamak adına. Bu noktada ben sözü sevgili Selçuk'a bırakayım. Robusta'yı da ondan dinleyelim. Teşekkürler Sezgin. Tüm katılımcılara ben de tekrar merhaba ve hoş geldiniz demek istiyorum. Bu verimli etkinlik için Innova ekibine de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben şimdi hızlıca ve kısaca Robusta'dan bahsedeyim. Robusta hızlı büyüyen bir organizasyon. Şu an 50'den fazla çalışanı, 50'den fazla müşterisi ve ondan fazla iş ortağı bulunuyor. Peki ne yapıyoruz? Robusta RPA olarak kısalttığımız robotik süreç otomasyonu, yani dijital çalışan teknolojileri konusunda %100 yerli ürün geliştiren ve bu alanda ülkemizin lider bir şirketidir. Ar-Ge faaliyetlerimizi İTÜ Arıkent, Arı Teknokent bünyesinde sürdürüyoruz. Ürünümüzü ise tüm dünyaya, özellikle Avrupa'ya ulaştırmak için sürekli çalışıyoruz. Özellikle geçtiğimiz haftalarda duyurduğunuz, belki duymuşsunuzdur, TİGET liderliğinde kapattığımız yatırım turu ile birlikte global operasyonumuzu ivmelendirme imkanı sağladık. Robusta ürünümüzün pazarda fark yaratan birçok özelliği bulunuyor. Öncelikle ürünümüzü BPM, yani Business Process Management teknolojisine uygun bir mimaride geliştirdik. Bu sayede karmaşık süreçlerin yönetimini tek bir platform üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Tamamen no code, yani kodsuz tasarım yaklaşımını benimsiyoruz. Böylece öğrenmesi çok daha kolay ve programlama bilgisi gerektirmeyen bir yapıyla RPA süreçleri tasarlayabiliyorsunuz. Kognitif teknolojilerin bu için geleceğini olduğunu görüyoruz. Biz de ürünümüzü geliştirirken sık kullanılan AI, yani yapay zeka servislerini ürünün içine gömerek robotlara bilişsel yetkiler kazandırmış oluyoruz. Community Edition versiyonumuz var. Community Edition ticari olmayan amaçlar için kullanıma sınırsız süreli ve tamamen ücretsiz olarak açık. 1 Aralık itibariyle herkese açık hale getirdik. Öncesinde bir 2 aylık beta sürecimiz vardı. Şimdi dileyen herkes community.robusta.ai adresinden bir form aracıyla talepte bulunarak kullanıcı hesaplarını açtırabiliyorlar. Community versiyonu akademiyle destekliyoruz. Akademi platformu geçen sene kuruldu. 500'den fazla kayıtlı kullanıcımız 100'den fazla eğitim içeriğine erişim sağlayabiliyor. Eğitimleri başarıyla bitiren kullanıcılar da sertifikalı Robusta RPA Developer olarak kariyerlerine yön verme fırsatı ve iş olanaklarından faydalanabiliyorlar. Böylece kısaca özetlemiş oldum Robusta'yı. Paylaştığın bilgiler için çok teşekkürler Selçuk. Hayırlı olsun yatırımı için de buradan da ayrıca tekrar iletmiş olayım iyi niyetlerimi. Tamam. Şimdi dilerseniz bugünkü buluşma sebebimiz olan RPA'de mitler ve gerçekler konusuna geçelim. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak dolaşımda olan 9 adet mit belirledik. Bu oturumda bu efsanelere teker teker değinip dilimizin döndüğünce gerçekleri aktarmaya çalışacağız. Öyleyse ilk efsanemizle ben başlıyorum. Burada
bu sunum içerisinde değineceğimiz 9 tane MIT'i temel olarak maddeler haline yazdık. Şimdi bunları birer birer teker teker Selçuk'la birlikte üzerlerinden geçeceğiz. Evet. Birinci mitimiz, robotlar işlerimizi elimizden alacaklar. Sanıyorum bu efsaneyle RPA özelinde çalışmış herkes defalarca kez karşılaşmıştır. Bundan ötürü en yaygın mit budur desem herhalde yanlış olmaz. Şimdi isterseniz bu efsaneyi rakamlarla inceleyelim. Aslı astarı var mıymış noktasında. Başlangıçta robotları bir tanıyalım istiyorum, tanımlayalım istiyorum. Robotlar temel olarak üst düzey düşünmeyi bize bırakarak sıradan görevleri yapmak noktasında destekçimiz olan harika sanal asistanlardır. Robotlar bizim yerimizi almak için değil, verimliliğimizi arttırmak için varlar. Kaldı ki teknolojik gelişmelerle birlikte bazı mesleklerin öleceği, bunların yerine de yepyeni iş kollarının, mesleklerin ortaya çıkacağı zaten hepimizin malumu. Bu noktada da slaytta sizlerle birlikte McKinsey'nin işimizin geleceği raporunda yer alan iş gücü ihtiyacındaki değişim rakamlarını paylaşmak istedim. Buna göre otomasyon, yapay zeka ve dijital teknolojiler sayesinde 2030 yılına kadar 3,1 milyon ek iş artışı olacak. Bu yüzden endişelenmeye gerek yok. Değişime ayak uydurmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Optimist bir bakış açısıyla birlikte. Sezgin, madem rakam paylaştım, ben de ekleme yapayım burada notlarımdan. 2019 Forbes Insights raporuna göre iş yerinde RPA kullanılan çalışanların memnuniyet oranının %92 olduğu raporlandı. RPA teknolojisi bir yandan rutin ve tekrarlı sıkıcı işleri otomatikleştirirken öte yandan da başka iş fırsatları da sunuyor. Bu bağlamda RPA analisti, RPA developer'ı, RPA operasyon sorumlusu gibi pek çok farklı kariyer fırsatı yaratılmış oldu. Ben de senin bahsettiğinde bir kat daha çıkayım Selçuk. Hep çalışanlar ve personeller bakış açısıyla baktık. Bir de dönüşüme yöneticiler gözüyle bakalım. Yakın tarihli bir Deloitte anketine göre yöneticilerin %61'i mevcut pozisyonları, yani şirketlerindeki mevcut pozisyonları yapay zeka ve otomasyon etrafında aktif olarak yeniden tasarladıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla hep birlikte bir teknolojik dönüşüm çağının içindeyiz diyebilirim. Adapte olmak çok çok önemli diye düşünüyorum. Bu değişimde yerimizi alabilmek adına. Birinci mitimize değindik. Gerçek kısmını detaylandırdık. Yani sunumumuz genel itibariyle böyle gidecek. Maddeler halinde mitleri masaya yatırıp gerçekler üzerinde konuşacağız. Sonraki mitimiz için Selçuk, sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ikinci mit, robotlar hata yapmazlar. Öyle mi? Bir robot söylediğini tam olarak yapsa da eğer yanlış programlanırsa bir görevi 1000 kez yanlış yapabilir. Yani yanlış konfigüre edilen bir robot yanlışı da aynı şaşmazlıkla yapacaktır, böyle devam edecektir. Yani bir iş sürecini otomatikleştirmek isterken öncesindeki analizin önemine vurgu yapmak istiyoruz burada. Manuel olarak yapılan bir işin robotikleştirilmesi için ihtiyaç duyulan değişkenler, istisnalar, uygulama bazlı riskler robotun iş çıktısını hatalı veya doğru yapmasını doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla iyi analiz edilmemiş, geliştirilmemiş bir robotik süreç sonucunda da robotlar da hata yapabilirler. Kesinlikle öyle. Ben de Selçuk'un anlattıklarını bir örnekle somutlaştırmak istiyorum izninizle. Ya söz gelimi şöyle düşünelim. Bir şirketin raporlama biriminde yönetici raporları hazırladığınızı varsayın. Ve bir tane raporunuzun da temelde bir web sitesinden veri çekme, o veriyi şirket içerisindeki iç uygulamanızdaki rakamlarla birlikte konsolide etme, ardından da herhangi bir veri görselleştirme aracı kullanarak bu verileri anlamlandırma, akabinde de mail üzerinden yöneticilere raporu göndermek olsun. Yani özetle 4 farklı uygulamadan yararlandığımız bir RPA sürecinden bahsettim. Sürece şimdi olası bir hata ekleyelim. Selçuk'un anlattıklarını desteklemek adına. Sürecin en başında veri çektiğimiz web sitesi var demiştik ya. Bu veri çektiğimiz web sitesi bugüne kadar hep Türk lirası cinsinden bir fiyat verisi paylaşan bir site olarak düşünelim. Ve bu web sitesinde bir güncelleme olsun. Eğer robot geliştirme tarafında
Bu gibi durumları düşünülerek, yani değişken durumları, değişken senaryoları düşünerek bir kontrol mekanizması kurulmazsa web sitesi üzerindeki bugüne kadar Türk lirası olarak gelen veri döviz olarak geldiğinde robot zincirleme halinde web sitesinden gelen veriyi bir Türk lirası cinsine dönüştürüp raporlarını aktaracaktır. Evet, günün sonunda bu yine robotun hatası sayılmaz. Ancak tam bu noktada Selçuk'un da az önce işaret ettiği gibi tecrübeli RPA personellerinin, developerlarının, analistlerin önemine atıfta bulunmak istiyorum. Dolayısıyla robotlar hata yapabilirler ancak belli sebepleri vardır deyip sonraki mitimize geçeyim. RPA bilgi teknolojileri veya IT departmanlarını gereksiz hale getirecekler. Bu maddeyi ilk mitimizin bir parçası olarak da değerlendirebiliriz aslında. İşimizi alacaklar maddesinin bir parçası olarak değerlendirebiliriz. Burada sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek başlamak istiyorum. RPA bilgi teknolojileri ekibine ağır olarak bağlıdır. O kadar ki IT'yi, BT ekiplerini RPA dönüşüme erkenden ne kadar dahil edersek dönüşümün, değişimin hızı o verimde artacaktır. Nihayetinde robotlar bir kere konuşlandırıldıktan sonra onları değişen ihtiyaçlara göre dönüştürmeniz, yönetmeniz gerekiyor. Nihayetinde ne demiştik? Robotlar yalnızca sizlerin tekrarlı işlerini yapan sanal çalışanlar. Dijital iş gücü yönetimi kavramının son derece önemli hale geldiği yer tam olarak burası. Yani bu noktada dijital dönüşüm olsun, otomasyon dönüşümü olsun, hangi açıdan bakarsak bakalım, yerleşik iş temayüllerini değiştirmek, dönüştürmek noktasında şirketin tüm birimlerinin katkısına ihtiyaç duyulmakta. İşte bu sebepten üçüncü gerçek olarak başlığa hep birlikte otomasyon dönüşümü mümkün dedik ve dördüncü mite dilerseniz geçelim fazla vakit harcamadan. Teşekkür ederim. Ben devam ediyorum bir sonrakiyle. Lütfen Selçuk. Evet, dördüncü mitimiz RPA yalnızca maliyet düşürmek için iyidir mi? Gerçeğimize bakalım. RPA'nin faydalarından en önemlisi tabii ki maliyet avantajı. Ancak sadece buna odaklanmak diğer birçok gerçeği de gizler. Yani kısa kısa değinmek istiyorum. Diğer neler var buzdağının görünmeyen kısmı. Bir kere operasyonel verimliliği arttırıyor. Robotlar insanlardan daha hızlı çalışır. Dolayısıyla tekrarlı ve monoton işlerin yarattığı rehaveti ortadan kaldırarak gecikmeleri de ortadan kaldırmış olur. Bir diğeri çalışan verimliliği. Çalışanların üzerindeki angarya iş yükünü ortadan kaldırarak çalışanların asıl uzmanlıklarının ortaya çıkması ve kurumlara katma değer yüksek iş gücünün sunması sağlanır. Hataları ortadan kaldırma, robotlar kendilerine öğretilen iş akışını sürekli ve hatasız bir şekilde sürdürür. Bilindiği üzere insan bilişsel yetenekleri gereği bir işi çok kez ve monoton tekrarlarda yaptığında hata yapma oranı artar. İnsan hatası kavramı ortaya çıkıyor. Bu hataları da RPA teknolojisiyle ortadan kaldırmış oluyoruz. Bir diğeri ise hizmet kalitesini arttırır. Zamanın doğası gereği hızlı destek doğrudan kalite ve memnuniyetle paralellik gösterir. Müşterilerinize sunduğunuz hizmetin belli bir kısmını bile RPA ile otomatikleştirdiğinizde doğrudan hizmet kalitesi ve memnuniyet artışını da gözlemleyeceksinizdir. Ve son olarak RPA teknolojisi hızlı ölçeklenme sağlar. Bu ne demek? Kurulan sistemin istek sayısı veya veri sayısının artması durumunda aksaklık yaşanmadan sisteminiz büyütülebilir. Mesela 10 robotluk bir iş yaparken 20 robota çıkarak ekstra bir çalışma olmadan mevcut işinizi katlanarak büyütebilirsiniz. Yani başka bir deyişle en az maliyet ile en fazla karı elde edebileceğiniz bir sistem ortada. Dördüncü mitimizi böylelikle gerçekliğe kavuşturduğumuzu düşünüyorum. Beşinci mitle Sezgin, sana sözü devrediyorum. Selçuk, ağzına Buyursunlar. sağlık. Harika özetledin. Ağzına sağlık. Sağ ol. Sıradaki mitimiz RPA sadece basit görevler için faydalıdır. Beşinci mit olarak da bunu masaya yatıracağız. Dijitalleşme yolculuğunun başında RPA'nin kurum içerisinde yaygınlaşıp anlaşılabilmesi için basit ve işlem yoğun senaryolarla başlamak en iyisidir. Yani bu zaten bir standart söylem diyebilirim. Ancak bu çalışmayı yaptığınız anda
Yani kurumunuz içerisinde bir robotik dönüşümün ilk tohumlarınızı atıp ilk meyveleri aldığınız anda etrafınızı e, kurumunuz içerisinde tekrarlı ve monoton işlerden sıkılmış ve muhtemelen de bir parça karmaşık süreçleri olan arkadaşlarınız alacak. Şöyle bir robot geliştirebilir miyiz? Bu robot bunu da yapabilir mi? Bu robot şunu da yapabilir mi? Robot bize rüştünü göstersin noktasında talepler almaya başlayacak iş birimi. Dolayısıyla burada RPA entegrasyona muhtaç olmayan esnekliği sayesinde yapay zeka teknolojileri, doğal dil işleme, OCR gibi farklı disiplinlerle bir araya çok rahat gelebiliyor. Dolayısıyla kendi kurumunuz içindeki internal ya da internal olmayan uygulamaları da çok rahat entegre olabiliyor. Çünkü insan hareketlerini taklit ediyor bildiğiniz gibi bu noktada. Dolayısıyla burada sadece basit süreçler değil, karmaşık süreçleri de robotlar, RPA'ya uygun karmaşık süreçlerde robotlar başarıyla otomatikleştirebilir. Bu noktada hayal gücünüzü kısıtlamayın diyorum ben. Ben Tavsiye iki olarak. örnek vereyim mi Sezgin burada? Çok iyi Kullanım olur Selçuk. örneği. Bizim başarı hikayelerimizden de örnek vereyim. Lütfen. Mesela Securitas, çoğunuz bilir Securitas 20 bin çalışana sahip lider güvenlik şirketi Türkiye'de. Şimdi sık sık görev yeri değişen güvenlik görevlilerin görev bilgilerini günlük olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ÖGNET sistemi var. Buna bildirmesi gerekiyor. Mesela İstanbul'da bir AVM'de çalışıyor bir gün. Ertesi gün başka bir AVM'ye geçiyor. Hemen bir sisteme bilgilendirme geçilmesi gerekiyor. İK ekibi tarafından gerçekleştiriliyor bu işlemler. Bu hem çok zaman kaybına neden oluyor, hem de bazen yani insan hatasından bahsettik. Bu bildirimler atlandığı zaman İK tarafından önemli cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor firmalar. Robusta RPA ile otomatize edildi bu süreç. Bu sayede bu cezai yaptırımlardan tamamen kurtulmuş oldu. Büyük bir maliyet avantajı sağlandı. Diğer operasyonel maliyetler de çok düştü. Hem de o operasyonların etkinliği 2,5 kat artmış oldu. Böyle basitçe özetledim süreci. Çok detaylı başka avantajları da var tabii Securitas için. YouTube'da arayabilirsiniz bu arada Securitas RPA kullanımı ile ilgili güzel etkinliklerimiz oldu daha önce. Bir de Dünya Varlık firmasının kullanımından bahsedeceğim yine çok kısa. Dünya Varlık gayrimenkul değerleme süreçlerini hızlandırmak için Robusta ile çalıştı. Bir ortaklık kurdu. İşlem süresi ve başarı oranlarında da %80'lik bir artış gösterdi. Ne yapıyorlar? Mesela çok basit bir örnek. Portföylerindeki bir evin gerçek değerini anlamak için robotlar aracılığıyla emlak sisteminden, Google Maps'ten veya ilan sitelerinden böyle çeşitli veri kaynaklarından bilgileri çekerek karşılaştırma yapıyorlar ve buldukları veriler ile evin gerçek değerini hesaplamaya çalışıyorlar. Bunu normalde ekipler yapıyor, hala ekipler yapıyor, bu süreci takip ediyor. Ama çok fazla iş birikmiş oluyordu. Şimdi daha kısa sürede çok fazla veriyi işleyerek hızlanmış oldular. Böyle iki kısa örnek vermiş oldum. Diğer Selçuk, örnekler elinize için sağlık. diğer örnekler için sitemizi ziyaret edebilir arkadaşlar. Ağzına sağlık, elinize Sağ ol. sağlık. Açıklayıcı örnekler oldu açıkçası. Sağ ol. Altıncı miti de istersen sen devam et. Sözü almışken devam edeyim Evet, altıncı lütfen. mitle. Altıncı mitimiz, şimdi demin birazcık bahsettik. RPA pahalıdır. Cevabını zaten biraz verdik. Günümüzde RPA için pek çok farklı satın alma modeli var. Lisans, dönemsel kiralama, kullandığın kadar ödeme gibi pek çok farklı ücretlendirme modeliyle RPA çözümlerinden faydalanabiliyor firmalar ve kurumlar. Kurumunuz tarafından otomatikleştirilecek süreci doğru tespit edip RPA yolculuğuna başladığınızda yatırım maliyetleri de çok hızlı bir şekilde finansal faydaya dönecek. RPA yatırımlarında yatırım geri dönüş hesaplamasını yaparken çalışanların tekrarlı sıkıcı iş yükü azalması sonrası hani daha önce bahsettiğimiz gibi memnuniyet ve performans artışı da hesaba ekleniyor. Katma değerle oldukça fayda sağlanmış oluyor. Bir araştırmadan örnek vermek istiyorum. Deloitte'un RPA satın alımı yapmış firmalarla yaptığı bir anket sonucuna göre RPA yatırımlarının geri dönüşü ortalama 12 aylık bir sürede sağlanmış oluyor. Bu süre doğru tespit edilmiş ihtiyaç analizi sonrasında tasarlanan süreçlerle 6-8 aya kadar düşürülebiliyor. Selçuk, tam bu noktada ben de bir duyuru yapmak istiyorum. Lütfen.
webinar katılımcılarımıza. Sunum sonunda iletişim adreslerimizi paylaşacağız sizlerle birlikte. Bize ilgili adreslerden ulaşabilirseniz uzman ekiplerimizle birlikte sizlerin ihtiyacına uygun robotik çözümleri hızlıca hep birlikte tasarlayabiliriz. Hani bunun da duyurusunu yapayım. Bu noktada Selçuk, senin değindiğin konu çok önemli. Ya son noktada çalışanlar üzerinde çalışanların monoton ve tekrarlı olarak yaptığı işleri onların üzerinden aldığımızda, hani bu rakamsal verilere ek olarak söylüyorum. Zaten çalışanlar bu monoton ve sıkıcı işlerden, yani eğitimlerini aldıkları ya da tecrübeli olarak çalıştıkları, yılların birikimini biriktirdikleri işlerle ilgili bu sıkıcı tekrarlı işleri üzerlerinden attıktan sonra daha nitelikli, katma değeri yüksek işlere daha iyi fokus olabiliyorlar. Hani bunu da Kesinlikle. RPA yatırımı yaparken şirketlerin göz önünde bulundurması lazım. Çünkü kümülatif olarak verimi de arttırıyor diyeyim. Kesinlikle. Yedinci mit, burada sözü kapmışken devam edeyim yedinci mite. Lütfen. Yedinci mitimiz, herkes kendi robotunu yaratabilir. Bu da sektörde çok yaygın kullanılan bir söylemdir. Hadi bir parçada bu konuyu irdeleyelim isterseniz. RPA'in tüm dünyada bu kadar revaçta olmasının başlıca sebebi zaten hani konuya bir parça yakın olanlar, robotik geliştirme araçlarının drag and drop, yani sürükle bırak mimarisine uygun şekilde hazırlanmış, tasarlanmış olmasını biliyorlar. Dolayısıyla geliştirme ortamının kullanıcı dostu arayüz ve hazır komut kütüphaneleri sayesinde e, kullanıcılar uçtan uca çalışan bir robotik süreç hazırlamak noktasında çok zorlanmıyorlar. Bu doğru. Yani kolaydır da diyebilirim hatta bu anlamda. Ancak bu herkesin kendi robotunu geliştirebileceği, yaratacağı anlamına gelmiyor. Ya son kullanıcının basit bir süreci, yani basitlikten ne kastediyorum? Örneğin robotun bir web sitesine gidip belli bir alanı kontrol edip kontrol sonucunu rapor olarak göndermesi gibi basit bir süreçten bahsediyorum. Yani örneğin satın alma sayfasının açılıp açılmadığını kontrol etsin robot. Otomatikleştirmek, bu süreci otomatikleştirmek RPA tool'larıyla çok kolay. Ancak kapsamlı süreçlerde bence işi ehline bırakmak çok daha faydalı olacaktır kanaatindeyim. Bunun yanında RPA Developer, Analist ve bunun gibi çeşitli eğitim programlarıyla, zaten Selçuk da sunumun başında Robusta Akademi'den bahsetti. Şirketinizdeki personellerin ya da bireysel olarak kendiniz olabilir, RPA ile ilgili eğitiminizi ve eğiliminizi keskinleştirmeniz gerekir. Daha karmaşık süreçleri adapte edebilmek adına. Yani bu da takdir edersiniz ki belli bir zaman, belli bir maliyet yatırımını doğuruyor. Robotlarla içli dışlı olmanızı gerektiriyor. Yani günün sonunda orta veya zor karmaşıklıkta bir sürecin sorunsuzca koşabilmesi için RPA geliştirme uygulamasının sunduğu imkanları iyi tanımak gerekiyor. Yani uygulama bana ne sunuyor, ben nasıl bir sürece gideceğim? Bundan sonra da temel düzeydeki karmaşık senaryoları çözebilme, iş akış ağacına çevirebilme gibi standart analitik düşünce eğiliminizin olması çok çok önemli. Bu sebepten ötürü artık şirketler sadece robot satın alması yapmıyorlar. Paralelde RPA uzmanlığı olan developerlar da istihdam ediyorlar. Ya da iç kaynağı RPA eğitimleriyle birlikte güçlendiriyorlar. Toparlamak gerekirse herkesin kendi robotunu yaratmadan önce standart bir eğitim ve onun öncesinde de eğilimin şart olduğunu ben hani not düşmek istiyorum. Zaten yakın gelecekte de şunları göreceğiz hep birlikte. İş başvurularında artık örneğin ne gönderiyoruz? İşte diplomayı söylüyoruz, yabancı dil, geçmiş iş tecrübelerimizi. Ben yakın gelecekte de örneğin İK ya da finansal birime bir başvuru yapan personelin robot geliştirebiliyorum, şu seviyede robot geliştirebiliyorum diye yetkinlik sunacağını düşünüyorum. Bu da Kesinlikle. aslında dönüşüm noktasında çok değerli. Kesinlikle. Ben burada bir ekleme yapmak istiyorum müsaadenle. Şimdi sunumun başında da bahsetmiştik. Biz Robusta olarak zaten no code yaklaşımını benimsiyoruz. Yani evet, herkes kendi robotunu yapabilir. Kodlama bilgisi bilmeden, ama yine de bu süreç tasarımlarını bahsettiğin gibi iyi belirlemek lazım. Yani ihtiyaç analizini ve ona göre süreç tasarımını. Biz yine Robusta olarak akademi platformunda bununla alakalı elimizden geldiğince sürekli içerikler sağlıyoruz. Kullanıcılar bunlardan da faydalanabilir. Gerekli eğitimlerini çok kısa sürede alabilir. Ayrıca etkinlikler düzenliyoruz bu tarz eğitimler için. Bunları da bizi takip edenler bunlardan haberdar olacaklardır. Ben yine aldım sözü. Geçeyim Lütfen diğer Selçuk. mite.
Olur. Evet, 8. mitimiz robotlar her işi yapabilirler mi? Bugün değil, şu anlık bu yanlış. Robotlar insanlar gibi bilişsel kararları alamazlar. Bu noktada danışanlarımıza robot insan çözümlerini öneriyoruz. Bunun yanında RPA'nın zamanın ötesinde bir teknoloji arkası olarak nitelenmesi de doğru değil aslında. Örneğin verimsiz, yani burada verimsizden kastım bir normal izlemeyen, değişken girdi ve çıktıları olan farklı iş süreçlerin otomatikleştirilmesi süreci verimli hale getirmeyecek, sadece verimsizliği hızlandıracaktır. Bu noktada vaka temelli yaklaşımla iş süreçlerinin genel verimliliği değerlendirildikten sonra robotlardan yardım almak en yararlı çözüm olacaktır. Kesinlikle Selçuk, katılıyorum senin söylediklerine. Ben de bu noktada farklı bir açıdan bilgi aktarayım katılımcılarımıza. Robot sözcüğünün etimolojisinden bahsetmek istiyorum. İlk olarak Çek oyun yazarı Karel Čapek'in 1920 senesinde yazdığı bilim kurgu eserinde geçen robot sözcüğü Karel Čapek sayesinde tüm dünya dillerine geçmiş oldu. Mitimizde vurguladığımız robotlar her işi yapabilirler kanısının bence en büyük sebebi film endüstrisinin, özellikle de hani hepimizin aşina olduğu Hollywood'un yarattığı bu mucizevi yeteneklerle donanmış robot imajı. Hani konuyu fazla dağıtmadan hemen toparlayayım. Selçuk'un bahsettiklerine ek olarak yakın gelecekte robotların her işi değil de pek çok işi yapabileceğini, yarınları yakında deneyimleyeceğimizi düşünüyorum ben açıkçası. Heyecanlanıyorum da bir taraftan bu dönüşümün içinde olmak, bu değişime tanık olmak da kendi adıma çok heyecan verici. Evet, kesinlikle. Yani önünde inanılmaz bir serüven var RPA teknolojisinin. Robusta olarak bu konuda çalışmalarımızı biz gerçekten çok hızlandırdık. Standart robotlara bilişsel yetiler kazandırarak onların daha akıllı hale gelmelerini sağlıyoruz. Örneğin bir robot bir süreç için kendisine öğretilen hata senaryolarını dikkate alarak bizim öğrettiğimiz süreçlerde ileride böyle benzer senaryolarla, hata senaryolarıyla karşılaştığını önceden öngörerek önlem alabilecek hale gelebilecek yakın bir zamanda. Bunu mevcut makine öğrenmesi ve yapay zeka teknolojileri ile sağlıyoruz. Biz artık RPA'dan öte kognitif, yani bilişsel ve intelligent, yani akıllı robotik süreçlerini hesaba katmaya başlıyoruz. Süper Selçuk, haber verdiğin için teşekkürler. Evet. Ellerinize sağlık şimdiden. Tamam. Geldik son mitimize. RPA sadece büyük firmalar için iyidir. Yani bu mite ben sahada çok rastlıyorum. Hani kısaca son olarak bu konuyu da, bu miti de, efsaneyi de irdeleyelim istiyorum. E, Büyük firmalarda robotları kullanmak büyük firmalar adına çok çok elverişli. Çok elverişli bir ortam var. Bu çok doğru. Yani çok büyük yapılar, aynı zamanda bu firmaların, bu büyük yapılarının yanında bazı problemler de ortaya çıkıyor eşyanın tabiatı gereği. Bunlar nedir? Firmaların bürokratik yapıları ve kemikleşmiş iş yapma alışkanlıkları da var bildiğiniz üzere. Dolayısıyla büyük firmalardaki RPA yolculuğu e, kümülatif bir niyetle hızlanabilmektedir. Hani demiştim ya önceki mitlerde, hep birlikte otomasyon dönüşümü mümkün. Dolayısıyla büyük firmalarda biraz daha geniş kapsamlı dönüşümü sağlamak gerek diye düşünüyorum. Hani bu çerçeveden baktığınızda daha küçük ölçekli şirketlerde RPA dönüşümü daha hızlı sağlanabiliyor. Benim deneyimim bu. Bu firmaların hem dinamik yapıları hem de kısıtlı insan ya da iş kaynağı sebebiyle robotlara iş aktarımı çok daha kolay oluyor. Çünkü insanlar bunu, üzerlerindeki overdose olmuş artık işleri robotlara aktarıp bir parça başka işlere, asıl işlerine yoğunlaşmak istiyorlar. O anlamda herkes için RPA sloganını ben slogana kaçan bir ifade olarak manşete çıkarttım aslında. İster büyük kurumsal firmalar, ister daha küçük yapılı firmalar olsun, hiç fark etmez. Uzman ekiplerimizle birlikte RPA'yı herkese uygun ve erişebilir hale getirmek için burada olduğumuzu hani söylemek istiyorum. Takip eden slayttaki iletişim adreslerimizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. RPA özelinde ya da farklı konularla ilgili her zaman seve seve destek oluruz sizlere. Bugün RPA'de en yaygın olarak karşımıza çıkan 9 tane miti ölçek alarak masaya yatırıp değerlendirdik. Selçuk, aktardığın bilgiler için çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ağzına Ben sağlık teşekkür diyorum ederim bu burada güzel senin için. fırsat için. Rica ederim. Çok keyifli oldu benim adıma. Benim için de.
İzleyicilerimize de değerli vakitlerini ayırdıkları için ben çok teşekkür ediyorum. Ödüllü soru kısmına geçmeden önce chat bölümünden görüşme sırasında, webinarımız sırasında gelen soru var mı diye kontrol etmek istiyorum. Hızlıca sorulara bir yanıt verelim. Ardından ödüllü soru için sözü Pınar'a devredeceğim. Şimdi soruları kontrol ediyorum bu taraftan. Onur Aydoğan Bey, MDM yani mobil araç yönetimi noktasında bir soru aktarmış. Hızlıca ondan aktarayım bilgi. Şimdi Onur Bey, temelde RPA egzantrik bir çözüm. Yani burada MDM mobil araç yönetim tarafında kullandığınız tool üzerinde sizin personel olarak yaptırdığınız bütün işlemler nedir bunlar? İşte uygulama yükleme, güncelleme yapma, bakım ve desteklerini yapma gibi standart tekrarlı işlerin tamamını robotlara devredebilirsiniz. Bu noktada RPA'in herhangi bir uygulama, herhangi bir arayüz engeli bulunmuyor. Doğrudan insanın yaptığı hareketleri taklit ederek ilerlediği için çok efektif olarak ilerleyebiliyor. Hani bunu rahatlıkla, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Paralelinde Onur Bey bir soru daha iletmiş. Çok teşekkür ederim ilgisi için. RPA ile load balancer testi yapabilir miyiz? Özellikle RPA yurt dışında IT ve sistem ekipleri tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Yani bunun birazcık bir sebebi de var. Geçmişe dönük sebebi de var. Burada sebebi şu aslında, RPA teknolojisi aslında temelde hani sektörde tanık olanlar bilirler. Selenium vardı. Selenium'la otomatikleştirmeler yapılır. Test yazılım otomasyonları vardı. Oradan esinle aslında büyümüş, sektör olmuş bir çözüm. Dolayısıyla IT ekipleri bu tecrübeleri de geçmişten bugüne yaşadıkları için RPA ile birlikte kendi süreçlerini çok hızlı adapte edebiliyorlar. Yani bu son noktada network tarafında sistem monitoring tool'ları, load balancer testlerini RPA ile birlikte kurgulayıp ilerleyebilirsiniz. Hani bundan kısaca bahsetmiş olayım. Emre Bey, cloud üzerinden RPA hizmeti alabiliyor muyuz? Sadece süreç bazlı çalışmasını istiyoruz. Evet Emre Bey, hani bize mail üzerinden ulaşabilirseniz Robusta ile birlikte sizlere cloud noktasına destek sunabiliriz. Yani burada robotlarımızın on-prem'de ya da cloud'da barınması, yurt içi bir cloud sisteminde barınması ya da yurt dışı bir cloud sisteminde barındırılması arasında temelde teknolojik olarak bir engel ya da bizim uyumlanmamız noktasında bir engel yok. Bu noktada süreç bazlı olarak sunumun içinde de bahsettim. Size uygun süreçleri hep birlikte tasarlayıp konuşabiliriz. Bu noktada önümüzde bir engel yok. Sezgin, Ondan Emre bahsedeyim. Bey'in diğer sorusuna ürün bazında istersen ben kısaca cevap vereyim. Ha, lütfen, ben onu kaçırdım Evet. aradan. Robusta'nın farkı nedir diye bir soru var. Yani tekrar ben üzerinde durayım. Bir kere biz Robusta olarak ürün tarafında daha çok birkaç konuya önem veriyoruz. Bunların başında BPM yani Business Process Management teknolojisine uygun bir mimari olması. Diğeri tamamen no-code olması ve kognitif teknolojilerin daha artık kullanılabilir hale geliyor olması. Biz bu üç konuya özellikle değiniyoruz ürün tarafında. Varsa eklemen sen devam edebilirsin istersen. Çok teşekkürler Selçuk, aktardığın bilgiler için. Benim bir eklemem yok bu noktada. Alican Bey'in maliyetle ilgili bir sorusu var. Burada hemen hani ondan bahsedeyim. Pahalı değildir maddesi altında, hani RPA pahalıdır ve pahalı değildir konusu altında bir ufak değindik aslında. Hani bu maliyetle ilgili sizin tarafınızdaki isterleri anlamak, sizin şirketiniz tarafındaki yoğunluğu ve tekrar eden işleri anlamak çok çok önemli. Hani bize mail adresimiz üzerinden erişirseniz sizlerle birlikte temas edelim. Sürecinizi dinleyelim. Bu noktada çözüm önerilerimizi masaya yatıralım. Ardından zaten hani bu dönüşüm noktasında hep birlikte ilerleyebiliriz. Hani maliyet olarak şimdi buradan standart bir rakam paylaşmam çok doğru olmaz. Çünkü süreçler sektör bazlı olarak çok değişebiliyor. Robusta Akademi ile ilgili bir soru var. Akademinin iletişim bilgisini yeniden iletebilir misiniz diye. Evet. Selçuk, ezberinde var mı? Yoksa iletişim bilgisi akademi@robusta.com.tr. Eğer özellikle bir sorusu varsa direkt benle de iletişime geçebilirler. Kesinlikle. Emre Bey bir soru daha sordu. Monitoring tarafında hizmet veriyor musunuz? Aslında
Emre Bey şöyle, robotik sürecin aslında 3 tane temel katmanı var. Birincisi süreci tespit ettiğimiz analiz kısmı. İkincisi analizin akabinde geliştirmeyi yaptığımız kısım. Yani robotları sizin süreçlerinize uygun bir şekilde adapte ettiğimiz kısım. Ardından da robotları çalışır halde teslim ediyoruz. Sizlerle birlikte karşılıklı test ettikten sonra. Dolayısıyla robotların monitoringi noktasında zaten hani şeyden bahsetmiştim ya, mitimizin bir kısmında demiştim hani yanlış tasarlanan, yanlış hazırlanan ya da değişkenlere karşı uygun uyarı mekanizmaları kurulmayan süreçler çok verimsiz süreçler olarak çalışıyor. Bu noktada da zaten bizler geliştirme ekiplerinin tecrübesi sayesinde robotların durduklarında, bir problemle karşılaştıklarında kendi uyarı notifikasyonlarını üretmesi noktasında çalışmalar adapte ediyoruz. Yani süreci geliştirirken önümüze neler çıkabilir diye bakıyoruz. Son noktada tahmin etmediğimiz veya hiç o güne kadar önümüzde olmayan süreçler çıktığında da gerisin geriye dönüp robota bunları da öğretiyoruz. Yani robot aslında işi yapıyor. Yaparken bir problemle karşılaştığı zaman uyarı çıkartıyor. Monitoring tarafında da bunun dışında bir talebiniz olursa tabii ki ayrıca bakım destek anlaşmalarıyla birlikte destek sağlayabiliyoruz diyebilirim. Bu tamamen başlangıçta bizim tarafımızda başlayabilir. Ardından sizlerin iç ekiplerine aktarıldığı bir süreç olabilir. Hani onu da söyleyeyim bu noktada. Firmalara ilk başlandığı zaman hani RPA ile ilgili her yenilikte olduğu gibi bir ön yargı oluyor. Nasıl yapabiliriz, yapabilir miyiz noktasında bakış açısı oluyor. Bu insanın doğası gereği böyledir. Akabinde bunu deneyimledikten sonra insanlar, firmalar, firmadaki yöneticiler, karar vericiler ardından iş süreçlerini hani Deloitte'in de bir anketi vardı ya, bu kapsamda dönüştürmeye, değiştirmeye başlıyorlar. Yani şeyleri ben çok tanık oldum bu arada. Robotlar hayatımıza girdikten sonra e, paralelde şirketler kendi içerisinde RPA developer, RPA analist gibi istihdamları yapmaya başladılar. Bu noktada know-how'ı yönetişim noktasına kendi taraflarına alabilmek adına. Faruk Bey'den bir soru geldi. RPA ile web tabanlı uygulamaların yazılım testleri otomatik yapılabilir mi? Kolaylıkla yapılabilir. Zaten burada web tabanlı olsun ya da on-prem uygulamalar olsun. Robotlar temelde insanın yaptığı işlemleri taklit ettikleri için yılmadan, yorulmadan, izin ayrılmadan, mola ihtiyacı duymadan, yemeğe gitme ihtiyacı duymadan bunları taklit ettikleri için buradaki yazılım testlerini tamamen otomatik olarak yapabilirler. Zaten birkaç soru önce de ondan bahsetmiştim. Yoğun olarak development ekipleri kendi yaptıkları kısmı yani testlerin otomasyonu RPA ile aslında kardeş diyebilirim. Selenium altyapısı olduğu için zaten bu işlerin arkasında tarihsel geçmişinde. Dolayısıyla web tabanlı uygulamaların yazılım testleri otomatik olarak yapılabilir. Tasarruf, evet Alican Bey bir soru daha sormuş. Google'da RPA benefit faydaları yazdığınızda ilk çıkan madde cost saving, tasarruf olacaktır. Bu söyleme katılıyor musunuz? Evet, mitimizi hatta buna ayırdık. Sadece bu değil, bunun da fazlası var. Sadece tasarruf, maliyet azalma olarak bakmak bence haksızlık olur. Onun dışında pek çok çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve aslında ölçeklenme noktasında Selçuk Bey'in de bahsettiği yan faydaları var. Hani bunların bazıları matematiksel verilere geçebiliyor. Yani elma elma hesaplayabiliyorsunuz. Robotlara yaptığınız yatırımla manuel olarak yapsaydık ne olurdu diye. Dolayısıyla ilk madde bu olabilir ama daha da fazlası var diyebilirim. Hakkı Efe Bey, RPA test ekiplerinin performanslarını arttırmak için kullanılabilir mi? Test edilen bazı case'ler RPA için kullanılabilir mi? Sizin yorumunuzu almak isterim demiş. Ben sektöre ilk adımımı attığımda yaklaşık 10 sene oldu. Son kullanıcı testlerini yapıyordum. Dolayısıyla bu noktada benim önüme çıkan bazı problemler vardı. Bunun 10 yıl öncesinde. Yani kişisel olarak da bundan bahsedebilirim. Test ekiplerinin performansını arttırabilirler kesinlikle. Hatta çok çok verimli olabilirler. Sadece şunu hayal edelim hep birlikte. Test ekipleri testle ilgili süreci anlıyorlar. Test yapılacak süreci anlıyorlar. İsteri anlıyorlar ve senaryoları farklı farklı açılardan tekrar tekrar deniyorlar. Yani söz gelimi bir testçi bir süreci mesai yoğunluğuna göre 2 defa, 3 defa doğrulukla kontrol ettiğinde sonraki işe geçiyor.
zaman darlığı ve işlerinin yoğunluğu anlamında. Dolayısıyla şöyle bir şey hayal edelim hep birlikte. Testçinin robot geliştirebilen, yani test senaryosuna göre robot geliştirebilen ve uyarlayabilen bir know-how'da olduğunu düşünelim hep birlikte. Testçinin kendi robotlarını test senaryolarına göre hızlıca düzenlediği, 3 tane yapabildiği testi 30 tane, 50 tane, 40 tane daha sağlamlıkla yapabildiği ve aslında paralelde de test sonuçlarının da raporlarını yayınlaması mümkün. Dolayısıyla RPA test ve yazılım noktasında çok hızlı kullanılabilir. Zaten drag and drop mekanizması hızlı geliştirme imkanı sağlıyor ama core yazılımcı know-how'ı olan kişilerin custom script yazma, özel kodlar yazma noktasında da robot fonksiyonlarını keskinleştirebilirler. Bir de Faruk Bey, ben teşekkür ederim sorunuz için. ben de bir ekleme yapabilir miyim Sezgin? Lütfen Selçuk. Şimdi bu robotların, yani testçi robotlar diyelim, onların mesaileri de olmadığı için mesela Evet. takvimlenerek belki gece testleri de yapılabilir. Mesela production'da, live'da olan bir ürünün gece testi yapılabilir. Düzenli olarak belli saatlerde testi yapılabilir. Mesaiden bağımsız böyle bir testçi olabilir altınızda, elinizin altında. Kesinlikle Selçuk, ben de sen söylerken aklıma geldi. Bir tane use case vardı. Yurt dışında yapılmış bir RPA use case'iydi. Burada şunu yapıyorlar son noktada. Şöyle bir tasarım yapmış developerlar ya da müşteriler diyeyim orada. Şimdi satın alma noktasında yoğun trafikli bir web sitesinde robotları düzenli olarak bir son kullanıcı gibi satın alma süreçlerini test ediyorlar. Yani robotlar 10 tane robot, 5 tane robot her neyse düzenli olarak günün belli aralıklarında, schedule edilen belli aralıklarında testleri yapıyorlar. Son noktada elimizde şu oluyor. Satın alma sayfalarının bir yandan da farklı bir veriye orada atıf var. Satın alma süreçlerinde satın alma sayfasının yavaşlaması, 1 saniyelik 2 saniyelik duration ya da gecikme diyelim. Gecikmeden ötürü yavaşlaması satın alma noktasında son kullanıcıyı soğutan, vazgeçtiren bir aslında kullanıcı deneyimi. Dolayısıyla firmalar robotlarla birlikte spesifik sayfalar ya da satın alma sayfalarını, yani satın alma sayfalarındaki problem sadece web sitesinden kaynaklı olmayabilir. Third party sanal post sağlayıcı tarafında olabilir. Son noktada robotlar sürekli sepete bir şey al, satın alma yap, test kredi kartını gir, satın almayı tamamla. Başarılı oldu. Kaç saniyede yaptı? İşte günün prime zamanlarında kaç saniyede yaptı? Günün sakin zamanlarında kaç saniyede yaptı gibi test otomasyonlarını koşabilirler deyip sorularınız için çok teşekkür ederim. Katkılarınız için, katılımlarınız için de teşekkür ederim.